İyi günler arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Zeytinyağlı lahana sarması yapıyoruz. Zeytinyağlı lahana sarmamızın iç harcı eminim ki çok beğeneceksiniz. Ben bütün sarma ve dolmalarımı bu tarifle yapıyorum. Yapım aşamalarını görmek için hep birlikte videomuza geçelim. Lahanamızı kesiyoruz. Ve haşlamaya başlayalım. Kaynamakta olan suyumuzun içine lahanalarımızı koyuyoruz ve yumuşayana kadar haşlıyoruz. Lahananın cinsine göre, yumuşak ve sertliğine göre kontrollü bir şekilde, çok fazla da yumuşatmadan lahanamızı haşlayalım. Haşlanan ilk lahanalarımızı alıyoruz ve hemen onları soğuk suya atıp şokluyoruz. Diğer lahanalarımızı da koyalım. Onları da haşlanmaya devam etsin. Bakın hemen soğuk suyun içine koyduk lahanalarımızı, pişme olayını durdurmak ve şoklamak için. Lahanalar suyun içinde soğurken biz de 2 tane iri soğanımızı yemeklik doğruyoruz. İki soğanı da doğrayalım. Soğanımızı doğradık. Şöyle bir de iri diş sarımsağımız var. Onu da doğruyorum. 1 su bardağı bulgurumuz ve 1 su bardağı da pirincimiz var. Onları da yıkıyoruz. Soğanımızı da kavuracağımız tenceremize alıyoruz. Tenceremizi ocağa koyduk. Altını yaktık. Zeytinyağı koyuyoruz biraz. Fazla koymak istemiyorum. Ben yağın yanmasını sevmiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz koyup soğanımızı kavuruyoruz. Soğanımız kavrulurken hem maydanozlarımızı hem de nanelerimizi minik minik doğrayalım. Biraz şu an iri gibi. Burada bir demet maydanoz ve bir demet nane var. Yeşillikler bol olduğu için kuru nane kullanmak istemiyorum. Nane ve maydanozlarımızı da doğrayalım. Soğanımız kavrulurken yine bahar da ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı. 1 yemek kaşığı da reyhanım var. Bunu da yıkayarak kullanmak istiyorum. Bulgur ve pirinçle yıkayıp onunla birlikte ilave edeceğim soğanın içine. Soğanımız kavruldu. Reyhan, pirinç, bulgur karışımını ekledik. Karıştırıyoruz. Sarma harcımızın içini kapatıyoruz. Artık baharatlarını koyma zamanı. Dolmalık harcımızın içine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı sumak ve şöyle 1 çay kaşığı kadar da karabiber koyuyoruz. Yeşilliklerimizi de ekledik. Karıştırıyoruz. Daha sonra da ben bunu bir cam kaba alacağım çabucak soğuması için. İç harcımız soğudu. Sarmaya başlıyoruz. Şöyle 1 tatlı kaşığı harcımızdan koyuyoruz. Ve sarıyoruz. Hemen şunu saralım. Dileyen elinde de sarabilir. Aslında ben elde sarmayı daha çok seviyorum.
Şu harcımı, şuna da harcımızdan ekleyelim. Ben size yaprak sarması, zeytinyağlı yaprak sarması harcı tarifi verdim. Çok lezzetli ve çok beğeneceğinize eminim. Komşularımın sürekli benden istediği bir tarif. Günlerde benden genelde sarma yapmam istenir. Harcı güzel hazırladığım için sizlere de tavsiye ederim. Lahananın damarlı yerlerinde kesiyoruz arkadaşlar. Sarmıyoruz. Onu da tenceremizin dibine seriyoruz. Biraz daha sarıp tencereme biraz sarma koymak istiyorum lahana sarmamızdan. Sardığım lahanaları tencereme yerleştirmek istiyorum. Buradaki sert olan yerleri tencerenin dibine koyuyorum. Ve lahanalarımı sıra sıra diziyorum. Nasıl isterseniz öyle de koyabilirsiniz, isterseniz çapraza da koyabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben bunları yerleştiriyorum. Sardıklarımı yerleştirdim arkadaşlar. Sarmaya devam ediyorum. Tenceremize son lahanalarımızı da koyduk. Artık pişirmeye başlayabiliriz. Yemeğimize bir ölçü tuz koyuyoruz. Dolma taşımızı da koyuyoruz. Su koyacağımız için havaya kalkmasını istemiyorum. Tenceremizi ateşe koyduk. Şöyle kenarlarından 2 su bardağı su koyuyoruz. Bu elimdeki benim 500 milimlik bir bardak. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Önce harlı ateşte, sonra da 35-40 dakika kısık ateşte lahana sarmalarımızı pişiriyoruz. Lahanalar pişti. Yağımızı ekleyebiliriz. Bir çay bardağı yağ ekledik. Lahanalar pişti. Ocağımızın altını kapatıyoruz. 20 dakika, yarım saat dinlendiriyoruz. Zeytinyağlı lahana sarmamız soğudu. Ben bir tabağa aldım. Tadına da baktım, mükemmel olmuş arkadaşlar. Umarım sizler de bu tarifimi yapar, yorum ve görüşlerinizi bana bildirirsiniz. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.